Biz öyle bakmasak tarih diye bir bütün olmaz. Vaka, dünya var, alem var, canlılar var. Ama bunlar hiçbir şekilde zaman üzerinde durmuyorlar. Çünkü öleceğini bilerek yaşayan tek mahluk insandır. Geleceğe olan bir merakı vardır ve geçmişi de bilir. Bunu da mütalaya alır. Dolayısıyla ortaya tarih denen bir düşünce çıkar. Arşiv vesikaları okumayan tarihçiler vardır. Belki 7-8 dilde muhtelif kitap, hatırat, seyahatname okur ve saplantılar içindedir. Sosyal inşayla, yani fiktif bir sosyal düzen kurma endişesi tanımayan vesikaları tanımakla mümkün. Bir nüfus kaydı, bir vergi kaydı, bir mali korespondans, mektuplaşma, mükaleme, mükatebe, bu gibi endişelerden uzak olarak kaleme alındığı için tarihe başka türlü bir objektif yaklaşım getiriyor. Objektif tarihe götüren kurtarır. Yoksa yani hakikatin dibini kimse bulamaz. Coğrafyaya hakim olacaksın, yani dünyayı tanıyacaksın bilimle. Tarihe hükmedeceksin. Tarih palavrayla olmaz. Filolojiyle, lisanla, arkeolojiyle, numizmatik gibi ciddi ilimlerle, dallarla olur. Türk halkının istediği ve benimsediği bir yaşam, bir dünyaya bakışla intibak edemediği için karşı çıkanlar var. Bir kültür kampı var burada. Bu İslam'la laiklik falan şeklinde de değil. Kasaba kültürü ve görgüsüzlüğüyle işte biraz dünyaya açılmak isteyen bir yaşam biçimi arasında bir kavga ve çok... Türkiye'deki Cumhuriyeti kuran Birinci Cihan Harbi'nin kadrolarıdır. Bunu unutmayalım bir kere. Böyle bir tarihe malik olduğumuz için bir yerde şükran duymalıyız. Fukara da olsa onurlu babanın çocuklarıyız hepimiz. Paşalar Türk cemiyetinde her şeyden evvel askeri komutanlardır. Mirliva dediğimiz bugünkü Tu generali eşit Sancak Bey rütbesindeki askerler ki bunlar bugünkü Türkiye'de aşağı yukarı küçük boylu vilayetlere tekabül eden sancakları yöneten komutanlardır. Askeri sınıftandır ve askerdirler. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bazı çarpıcı özellikleri vardır. Bir kere yabancı dillerde Türk olarak bilinmemize, hatta imparatorluğumuzdan Türk İmparatorluğu olarak bahsedilmesine, coğrafya olarak Türkiye diye orta çağlardan beri anılmamıza rağmen devletimizin ismi ilk defa Türkiye olarak zikrediliyor. Bu çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Büyük Millet Meclisi hükümeti sözü bir şey daha ifade ediyor çok bilinçli olarak. Bu konvansiyonel dediğimiz meclis hükümeti sistemidir. Yani bir ihtilalci hükümettir. Efendim harfler kalktı, değiştirildi. Eski edebiyatımızı ve kültürümüzü takip edemez hale geldik. Doğrusu şudur. Filolojik hassasiyeti olmayan, muhtelif dilleri ve eski metinleri mukayeseli olarak okuma alışkanlığı edinemeyen bir toplumda bu çok geçerli değildir. Geçen asırların Türkleri çok az kişi dışında eski metinleri okuyamamışlardır, okumamışlardır. Böyle bir neşriyat yoktur. Eski harflerin muhtelif kullanılışı, hattın muhtelif kullanılışı buna manidir. Buna karşılık şimdi daha iyi okuyanlar vardır. Küreyi tanımayan, küreye fikriyatı ve bilgisiyle hükmetmeyen bir toplumun 21. yüzyılda yeri yoktur. Ama maalesef bunun üzerinde toplum olarak halen gerekli bilince ulaşmış değiliz. Bir toplumun bütün insanları tarih okumaz. Ahalinin %90-95'i tarih dediğiniz bilgiyi ders kitaplarıyla kapatır ve bir daha hayatı boyunca da böyle bir kitap açmaz. Bu bırakın bizi bütün Avrupa'da da böyledir. Bugün Topkapı Sarayı vardır.
Saray amireye Topkapı denmesinin nedeni kapısında bulunan toplardan dolayıdır. Halk öyle isim vermiştir. Gerçekte 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Edirne'den buraya gelene kadar aşağı yukarı 1458'i bulmuştur. Çinili Köşk onun ilk eseridir. Arkeoloji Müzesi'nin karşısındadır. Daha sonra Enderun'un hazine kısmı olarak teşekkül etmiştir. Ve Yavuz Sultan Selim Han'dan beri de onun mührüyle mühürlenip açılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'na da diğer büyük dünya imparatorlukları gibi 2,5 asır ömür biçenler var. O 2,5 asrın gerisi kuruluş ve gerileme diye tavsif edilir. Osman Hamdi Bey gibi, Aziz Bey gibi onun yetiştirdiği kimseler imparatorluğun 3-4 tarafında kazılar yapıyorlar. Mesela Lübnan'da, Sayda ve Sidon'da bulunan lahitler büyük ün kazanıyor. Ve zaten o lahitler imparatorluğun mimarlarından, Mimar Valori tarafından Ağlayan Kadınlar lahti örnek alınarak bugünkü müze binası Topkapı Sarayı'nın, Saray-ı Amire'nin alanında yapılıyor. Gülhane'ye bakan kısımda. Sinan Osmanlı İmparatorluğu'nun mimarıdır ve bir Osmanlıdır. Çünkü onun bütün yerelliklerin, bütün etnik özelliklerin üstüne çıktığını göreceksiniz. Mimarlar ocağına alınan, hassa mimarları ocağına alınan bir mimar tabii ki bir askerdir, bir zabittir. İmparatorluğun dört bir tarafını gezer. Çünkü uzun seferlerde her yerde köprüler onarılır. Her yerde su kaynakları onarılır. Ordunun konaklayacağı depolar, hangahlar onarılır. Tek defa karşılaştığımda kimsiniz, nesiniz, nereden okudunuz? Ha, İnalcık talebesisiniz diye sordu. Tabii çünkü ben o tarihte 5 yıllık talebesiydim hocanın. Onun üstüne bir 3 yıl daha koyacaksınız sonra Chicago'da. Demek ki 7 tam yıl hocamız olmuştur. Ebedi hocalığımız biz ölene kadar Estağfurullah. devam edecek. Ben iftihar ediyorum. Sağ Sizin olun. gibi bir öğrencim Sağ olduğu olun. için. Hocamızın çalışmalarıyla biz gördük, başkaları da gördü. Tebrik ederim. Hepsini iyi hatırlıyorsunuz. Başka ne işim vardı efendim? Yani Ama bu teferruatı hatırlamanız... tarih teferruattır efendim. Bizim büyük teorilere Yani aklımız ermiyor. Teferruat.